Entering ecological dead zone. Adding report to databank. ...45-46b Korku ve Bilinmezliğin Okyanusu. Burada krater adını verdiğimiz devasa bir volkanik kalderanın içine hapsolmuş durumdayız. Ama bu kraterin bir sonu var. Keskin görünmez bir sınır. Bu sınır ötesinde sonsuz karanlık devreye geziyor. Onun adı Ghost Leviathan. Video geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Bundan bir önceki Reaper videosu manyak şekilde izlenmiş. 6400 izlenme ve 242 like var. Yani bu bayağı yüksek bir şey benim gibi yeni bir kanal için. Bu arada arkadaşlar bu videoda en az ben bir 200 like falan bekliyorum. Ghost videosu da az çok bunun kadar izlenecektir yani. Bakalım, bir hedefimizi koyduk abi, olur ya da olmaz, onu görürüz. Bazı insanlar da benim diksiyonuma karşı öneride falan bulunmuşlar. Aynı şekilde İngilizce telaffuzlarda falan da sıkıntılar falan olmuş. Bak nasıl hızlı konuşuyorum abi, rap yapar gibi değil mi? Aslında ben de rapçi olurmuş da işte kader böyle olmuş. Bu arada arkadaşlar mesela İngilizce'de çok komik şeyler söylemişim abi. Leviathan yerine Leviathan falan demişim. Ondan dolayı kusura bakmayın. Yani videoyu bayağı bir törpülemiş ama ona rağmen çok sevinmiş bir video. Aynı şekilde bunu da seveceğini falan düşünüyorum. O yüzden yine aynı şekilde 200 like bekliyorum sizden. Yorumlarınızı falan yazabilirsiniz. Bundan sonraki videomuz bu izlensin izlenmesin hiç önemli değil. Sea Dragon videosu olacak. Hadi bakalım videoya geçelim. Bu yaratığın kafası diğer Leviathan'lardan çok farklıdır. Kıkırdak uzantıyla beslenen çekiç benzeri bir yapıdadır. Bu benzersiz kafa tam 12 parlak göze ev sahipliği yapar. 12 göz. Neden bu kadar çok? Bu Ghost Leviathan'a emalsiz bir görüş açısı sunar. Onlar yüzlerce metrelik zifiri karanlıkta dahi her yönden gelen hareketleri ve tehlikeleri kolayca tarayabilirler. Bu gözler sadece avlamak için değil, aynı zamanda Void'in kafa karıştırdığı boşluğunda yön bulmak için bir kritiktir. Ghost Leviathan'ın evrimsel akrabaları kimler? PD kayıtları yavruların Lost River'daki diğer yılan benzeri yırtıcılara yani Empyre'lara benzediğini görüyor. Bu ortak bir hataya işaret eder. Ama Ghost Leviathan kritik bir seçim yaptı. Empyre'daki elektrik organlarını örttü ve üzerine şeffaf bir zarla kapladı. Yani elektrik yeteneğini feda etti. Bunun karşılığında daha iyi bir hareket etme özelliği ve devasa boyuta ulaşma potansiyeli kazandı. Bu hayatta kalma için alınan risk zorunlu ama evrimsel bir karardır. Ghost Leviathan'ın biyolojik laneti, sürekli büyüme. Yaşadığı ve beslendiği sürece teorik olarak sonsuza dek büyümeye devam edebilir. Bu fizyolojik kural onu kraterde kalmaya mahkum etmez. Tam tersi, onu sürekli hareket etmeye ve en sonunda krateri terk etmeye zorlar. Bu zorunluluk Ghost Leviathan'ı bir avcıdan daha çok ekolojik bir sürgüne dönüştüren en önemli nedendir. Bölüm 2. Lost River'dan sürgün ve ekolojik denge. Ghost Leviathan'ın yaşamı Lost River merkezindeki dev kapak ağacında başlar. Burası türün antik yuvalanma alanıdır. Yumurtalar ağacın biyolüminesans dalları arasında korunur. Bu arada bu kelimenin anlamı şu arkadaş. Denizde yaşayan varlıkların kimyasal reaksiyonlar sayesinde ışık üretmesine söyleniyor. Biyolüminesans demek. Ağaç büyüdükçe yumurtaları saran güçlü, koruyucu bir bariyer oluşturur. Bu alanın seçilmesi tesadüf değildir. Lost River diğer büyük yırtıcılardan uzaktır. Yumurtadan çıkan yavrular, juvenile Ghost Leviathan'lar yaklaşık 67 metre uzunluktadır. Bu ilk büyüme aşamalarıdır. Lost River'da sadece 3 tane juvenile Ghost Leviathan bulunur. Bu sabit bir popülasyon sayısıdır. Bu yavrular hayalet ışınlar ve nehir avcıları yerler. Ama büyüme baskısı o kadar yüksektir ki juvenile'lar zayıf olan kardeşlerini yiyerek yamyamlık yaparlar. Bu Lost River'ın sınırlı kaynaklar nedeniyle dayatılan acımasız bir doğal seçilimdir. Boiler 67 metreyi aştığında Lost River'daki dar tüneller yetersiz kalır. Zorunlu göç açık sulara başlar. Grand Reef ve Kanyon sunu bölgesine burada 107 metreye kadar büyürler. Kraterde kalan sadece 3 erişkin Ghost Leviathan daha vardır. Bu 6 canlılık, 3 yavru, 3 yetişkin nüfus sınırı türün kraterin iç ekosistemini aşırı kalabalıklaştırmamasını engeller. Büyümeye devam eden her birey bu dengeyi korumak için Void'e doğru yol açmak zorundadır. İşte şimdi geliyoruz arkadaşlar. Yaşam döngüsü bir fedakarlık teorisiyle kapanır. Ömürlerinin sonuna yaklaşan Elder Ghost Leviathan'ların yumurtlamak ve ölmek için Cove ile geri döndüğü düşünülür. Öldüklerinde devasa karkasları, ağacı ve yeni yavrularının ilk besin kaynağı olarak gübreler. Bu Ghost Leviathan'ın yalnızca bir avcı değil, aynı zamanda kraterin besin döngüsüne derinlemesine entegre bir enerji kaynağı olduğu gösterir. Bu döngü, Ghost Leviathan'ı sadece kraterin bir parçası olmaktan çıkarır. Onu ekosistem için çalışan, bilinçsiz bir destekleyici yapar.
Sürekli büyüme onları Void'e sürükleyen bir biyolojik zorunluluk. Bu, kraterin kaynaklarını ve nüfus yoğunluğunu korumak için alınan bir ekolojik sürgün kararıdır. Void'e gitmek, varoluşlarının nihai amacıdır. Bölüm 3. Void ekolojisi ve diyet paradoksu. Void'e göç eden en yaşlı bireylere Elder Ghost Leviathan diyoruz. Bu Elder'lar, kraterdeki akranlarından tam %15 daha büyüktür. Tahmin olarak 123 metreye kadar ulaşabilirler. Bu, Ghost Leviathan'ın gezegen üzerinde en büyük boyuta ulaştığını gösterir. Void onlara kraterin kısıtlamaları olmadan sonsuza yakın büyüme imkanı tanır. Void'in en büyük gizemi, bu 123 metrelik devler nasıl doğuyor? PDA, Void'in adının aksine tamamen boş olmadığını söyler. Void Ghost Leviathan'ları hayatta kalması için gereken mikroskobik yaşam formlarıyla dolu bir ekosistemdir. Elder Ghost Leviathan'lar artık bir avcı değildir. Onlar filtreleyerek beslenme sistemine geçmiştir. Dikdörtgen ağızları sayesinde tek bir yudumda yüzlerce galon suyu süzebilirler. Bu adaptasyon aynı mavi balinaların diyetine benzer. Ghost Leviathan sadece bir canavar değil, ekolojik bir filtredir. PDA bölgeyi ekolojik ölü bölge olarak adlandırır. Bu adlandırma bölgenin canlısız olduğu yanılgısını yaratır. Ama bu yanlış bir çeviridir. Void, kraterin içindeki bölgelerin krater içi zengin biyomu desteklemediğini anlamına gelir. PDA gördüğümüz boşluğa göre bu çeviriyi yapmıştır. Ama mikroskobik düzeyde hayat burada devam eder. Ghost Leviathan bu yaşamın en büyük kanıtıdır. Elder Ghost Leviathan'lar sadece derinliği mi koruyor? Hayır. PDA kayıtları, Void Ghost Leviathan'larının kraterin yüzeyine en yakın olan Leviathan türlerinden birisi olduğunu söylüyor. Hatta oyuncu krater eşiğinin yüzeyine çok yaklaşırsa bu devler sizi durdurmak için sudan dışarı sıçrayabilirler de. Yani onların devriyesi 3 boyutludur. Bir önceki videodan size bir ufak bir spoiler vereceğim. Biliyorsunuz Reaper Leviathan ortalama olarak %200 metre arasında bulunuyordu. Yani hiçbir şekilde 100 metrenin üstüne çıkmıyordu. Sizi kovalamaz falan hariç tabii ki de. Bölüm 4. Kinetik saldırı ve mutlak sınırlar. Ghost Leviathan saldırısı saf kinetik enerjidir. O, Reaper Leviathan'lar gibi sizi tutmaz, dişleri yoktur. Onun tek silahı vücut kütlesi ve hızıdır. Saldırı hedefi yüksek hızla sarmal bir şekilde yükselip çarpma reming üzerine kuruludur. Bu saldırı ancak onu avcıdan daha çok sınırları fiziksel olarak zorla koruyan bir araç olduğunu gösterir. Amaç sizi öldürmek değil, itip, sürükleyip bölgeden uzaklaştırmaktır. Bu çarpmaların sonuçları ağırdır. Elder Ghost Leviathan, Cyclops denizaltını çevirip 250 hasar verebilir. Bu hasar Cyclops'ı imha edebilir. Seamot'a 42, oyuncuya ise %84 hasar verir. Peki Pram Suite? Pram Suite sadece 14 hasar alır. Neden? Çünkü bu suite'in yapısı Ghost Leviathan devasa kütlesinin tam kinetik enerjisini aktarmasını engeller. Suite saldırının fiziksel kalitesinden öte fiziksel boyutun avantajını kullanır. Ghost Leviathan'dan kaçmak Reaper'dan daha kolaydır. Çünkü onlar sürekli takip etme eğiliminde değillerdir. En iyi taktik motoru kapatın. Gürültü kesildiğinde Ghost Leviathan kısa süre içinde size ilgisini kaybeder ya da uzaklaşır. Ya da tam hızla ters yöne doğru kaçın. Onun görevi sizi avlamak değil bölgesinden uzaklaştırmaktır. Void'e girerken devreye giren kural. Aynı anda 3 Elder Ghost Leviathan saldırır. Bu bir uyarıdır. Ancak 5'lerinde bir sınırı var. Ghost Leviathan'lar krater eşiğine yaklaşık 300 metre öte doğru doğarlar. Yani spawn olurlar. Bu oyunun koyduğu mutlak bir mekanik sınırdır. Yani onları öldürseniz bile sağlıkları doğarak yenilenmez. 300 metrelik bu sınırı geçerseniz ne olur? Biyom adı boş kalır. Canlısız gerçekten ölüsü başlar. Bu Void'in denitlerinden değil, sadece bu 300 metrelik koridorun ekolojik olarak önemli olduğunu gösterir. Void'in ötesi fiziksel olarak boş bırakılmış bir karanlık bir sondur. Bu oyunu geliştiricinin bile bu noktanın ötesinde bir şey koymadığı mutlak bir sınırdır. Ghost Leviathan'ın hükmü sonsuz Void'in karanlığına devam ediyor. O gezegenin en büyük koruyucusu ve en büyük gizemidir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? PD'in boyu sınırı iddiasına güvenmeli miyiz? Yoksa Elder Ghost Leviathan'lar krateri gerçekten daha büyük dehşetten mi koruyor? Siz de bu Ghost Leviathan hakkında daha fazla bilgiye falan sahipseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Sea Dragon videosunda görüşmek üzere. Bay bay.